Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Nilüfer Müzik diyorum. Çünkü müziğe çok alıştık, özür diliyorum. Nilüfer Şiir Festivali'nin 4. günündeyiz. Ve birbirinden değerli isimlerle birlikteyiz. Şu anki konu başlığımız Şairin evi dili midir? Bir söyleşi tarzında olacak. Arkada çok kıymetli isimlerimiz bulunmakta. Karin, Karakaşlı, Skurtu, Skoulding ve Ülkü Tamer. Tabii ki de moderatörümüz. Aynı zamanda festivalimizin yürütme kurulu üyelerinden Sayın Gonca, Özmen. Sözü kendilerine bırakıyorum. Perde açılıyor ve bu muhteşem ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. İyi seyirler, keyifli sohbetler diliyoruz. Çok teşekkürler, inanılmaz bir heyecan var salonda. Bizi çok mutlu etti. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. 4 şairimizle beraberiz. Orhan Alkaya rahatsızlığı nedeniyle aramıza katılamadı. Ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şairin dili evi midir? Bu başlık altında konuşacağız. Heidegger'in bir sözü var bilirsiniz. Dil varlığın evidir diyor. Aslında şairlerin evi, yazdıkları dilleri, belki varlıkları da o. Ama bu ev kavramını biraz deşelim istedik. Çünkü bildiğiniz gibi festivalimizin teması göç. Evlerimizin içine göç mü ediyoruz? İçerisi dışarısı kavramları artık bizim için farklı şeyler mi? Dünyadaki artan şiddetin, ülkemizde artan erkin gücünün, yıkıcı gücünün etkisi bize ne yapıyor? Şiir yazan insanlara ne yapıyor? Şiir mi evimiz oluyor? Dillerden başka bir ev mi yaratıyoruz? Dediğim gibi içeri mi, dışarı mı, içerisi neresi, dışarısı neresi? Bu 4 değerli isimden bu konudaki fikirlerini alacağız. Sevgili Ülkü Tamer'le başlamak istiyorum. Acaba bize neler söyleyecek bu konuda? Ben konuşmayı pek beceremiyorum. Şimdi Latin Amerikalı romancı Jorge Amado'nun bir sözü var. İnsanın çocukluğu ana yurdudur. Ve gerçekten ben yaş aldıkça bunu daha iyi gördüm. Doğruluğuna daha çok inandım. Şimdi çocukluk deyince bir takım ögeler geliyor insanın. Emeklemesi, işte ne bileyim ilk yemek yemesi, süt içmesi ve konuşmaya başlaması. Onun için dil de bu ana yurdun çok çok önemli bir parçası. O dil olmadan sanırım çok şey yapılmazdı. Yani yapılabilirdi bir takım şeyler. Ta ilk çağlarda olduğu gibi ama dil bir iletişim kurmak, derdini anlatmak, başkasını dinlemek açılarından son derece önemli. Şimdi dil deyince herkes konuşuyor. Herkes yani Türkiye'de Türkçe bilen herkes konuşuyor. Yazarlar da yazıyorlar. Ama yazık ki dil bize sağlam bir biçimde öğretilmiyor. Ben bir takım yazarlar görüyorum, tanıyorum. O kadar çok dil yanlışları var ki,
Ben şey demiyorum yani inanamıyorum neredeyse ve arkada bir bahane hazır. Bu benim kendi üslubum. Üslubumu yaratıyorum. Bu tür bahanelerin arkasına sığınmak bence doğru değil. Bir marangoz düşünün. Önce elindeki araçları iyi kullanmayı bilmeli, onu öğrenmeli. Testereyi, çekici, işte çiviyi nasıl çakacak, onu nasıl düzeltecek, bir masayı nasıl kuracak. Dil de bu işin temeli. Yazar da önce dili öğrenmeli. Öğrendikten sonra isterse şey etsin, bozsun, kendi üslubunu yaratsın. Ama dil bilmemeyi, dile özen göstermemeyi bir bahane olarak göstermesin. Onun için bir yazarın dil gerçekten evidir. O evi önce sağlam kurması gerekir. Doğru kurması gerekir ki sonunda ev kafasına yıkılmasın ya da soğukta üşümesin, kışın kanter içinde kalmasın. Doğru kurulan bir evde doğru yaşasın. Bu yüzden dile son derece önem vermek gerekiyor. Son derece önem vermek gerekiyor. Bir marangozun kendi araçlarını kullanmaya gösterdiği özeni en aşağısından bir yazar da dili kullanmak için göstermeli. Sonra o dilde istediği oyunları yapsın. Ve kendi yazdığının içeriğine göre o dili biçimlendirsin. İsterse Faulkner gibi 3 sayfa süren cümleler kursun, isterse Hemingway gibi tek kelimelik cümleler kursun. Ama önce o dili öğrenmesi gerekiyor. Ve o dili kendi evi yapması gerekiyor ki o evin içinde doğru şeyler yapsın, rahat yaşasın, güzel şeyler yaratsın. Ben bu kadar söyleyeceğim dil konusunda. O kadar aslında ilginç şeyler söylediniz ki çocukluk üzerinden, çocukluk anayurt. Şeyi merak ettim sadece. Şiir peki evin hangi odasında sizce? Vallahi bu kişiye göre değişiyor. Benim için evin her odasında, banyosunda bile şiir. Ama kimine göre de şiir kapıdan içeri bile giremez. Çok teşekkür ederiz Ülkü Tamer'e. Evet. Zoe Skoulding acaba neler söyleyecek? Onun için şair ya da şiir hangi odada acaba? Ya da onun şiirden evi nasıl bir ev? Well, in a way, a poem. Oh, it's very confusing listening to the translation. A poem is a room, and of course, well, in English, you know, we borrow the word stanza from Italian to think about the poem or part of a poem as a space that we enter into, and yeah, I think for me that's one of the great motivations of writing a poem, is because it is actually a physical space on the page. You can make something out of typography and language that really is a space that you can go in and move around in. I think we've talked perhaps about home as this place of belonging, or a kind of place of first belonging, but a home can also be a place with limitations, and I suppose I tend to agree with Wittgenstein. You know, the limits of my language are the limits of my world, and so that place of the limit or the edge of home, or the edge of the territory, these are also very interesting aspects of what it means to be at home.
And so when I think about what happens in language, in making a poem, there's something about that idea of constructing a space, but also perhaps testing the edges of that space, because sometimes when we use language, we come up against the limitations of our own language, but there are also perhaps limits in the way that language is used around us, and how can we think in a language that is sometimes, for example, significantly warped and changed by the way that politicians use it, or advertising uses it, and so our job is, as a poet, I think, to be sort of questioning what the walls of this house are made of, and thinking about what we can do with it. And so it's something that I've thought about quite a lot in my own writing. So perhaps rather than talk at length, I agreed with Gonca that I might actually read a poem as part of my response here. And it's from a collection called Remains of a Future City, where I have invented a lot of different architectural spaces in the poem, and I'm going to read one of these, and I think Gonca is kindly going to read the translation afterwards. So I'll read that, and then I shall say a little more. So here's the poem. Tower. The wind tower could be a pack of lies on stilts, or else a call to prayer, language disembodied via radiator pipes between stories, as voices tangle in the breeze, directives are disobeyed. But something holds it up. Still it leans between us on ladders where we built it in the silt of the buried river, flooding the foundations. Again and again, songs ooze underground. Sevgili şair arkadaşımız Pelin Özer'in çevirisinden okuyorum. Kule. Rüzgar kulesi sütunlarda yükselen bir yalan paketi olabilir. Ya da başka bir şey. Duaya çağrı. Katlar arasında kalorifer borularından geçen ete kemiğe bürünmemiş bir dil. Havaya karışmış sesler gibi talimatlara uyulmadı. Ama bir şey var onları yürürlükte tutan. Hala aramızda eğri duruyor. İskelede, gömülü nehrin bariyerine, inşa ettiğimiz nehir dayanakları yıkıyor. Bir kez daha, bir kez daha şarkılar sızıyor metroya. So I think what interests me especially is this idea that perhaps words are there before the buildings come, even if you think about people talking across a fire and then building a shelter around themselves. The language, the conversation comes before the walls do, which means that any kind of change or rethinking of home or these built spaces or social spaces, they all start with language, which is, I think, very, very exciting in terms of thinking about poetry. So if you think about all of these spaces that we live in as constructed with other people, it means that they can always change. If language changes, and so I might think of the poem as a place of shelter, but I'd also like to think of it as a place with open windows
a place with a lot of air moving through it. And so we might also think about if we're thinking about the poem as a house, which is, I think, how we've started, we might also think about what's outside the house, because living in a space or having your home in the world also means perhaps sharing it with the natural world and the non-human world, but beyond the kind of human habitation. And this is harder to get at in language, but the poem can also be a way of talking to those spaces beyond, what it means just to be a human living in a house. And so I think, to come back to the question, I seem to have wandered a little away from it, but no, it's okay. I have another one for you. Okay, but this question, is the language a home? Yes, I think it is, but I'd want to really expand that idea of what a home is, and I'd want it not to be narrowed down, and I'd want it to be a shared and open home. Thank you a lot. Can you also talk a little bit about your special relationship with the sound? Biz Zoe ile bir çeviri atölyesinde beraberdik. Ben de onun şiirlerini çevirme şansına sahip oldum. Kayıp Sesler Müzesi gibi çok ilginç şiirleri var ve sesler üzerinde oldukça ilginç deneysel bazı çalışmalar yapan biri. Eşiyle beraber. Eşi de bu konuda sesleri kataloglamak diyorlar. Böyle bir mesleğe sahip. İlk duyduğumda beni çok heyecanlandırmıştı. Daha önce ses katalogcusuyum diyen biriyle tanışmamıştım. Sizinle paylaşmasını o yüzden istedim. Beni çok şaşırtmıştı. Belki bize biraz renk katar. Okay, cataloging sounds. Yeah. Is that what I do? Yeah. There is a line for you, and your husband is doing the recording. Yeah. Okay. So your poetry has that special part which is related with sound. Sound. Okay. Yes. So, what does sound have to do with home? Yes. Yeah. Maybe. Yes. Okay. Well, that's an interesting question. Yes, I do think about sound a lot, and I suppose in the poem that I read, there is quite a specific reference to a buried river, and it's not, in fact the poem is not about a specific place, but it does have a connection with the town I live in, Bangor in North Wales, where there is actually a river that runs right through the town, but nobody knows it's there, because about 100 years ago it was covered over, and people have just forgotten that it's there at all. And so it's if you look at the town, it's a valley, and it's quite obvious that there would be a river there, but it's as if the whole town is just completely forgotten. And about the time that I wrote this poem, they were building a new shopping centre, and they dug out the foundations, and they just kept filling up with water. I am answering your question, it was quite extraordinary, because you think that town planners would have a map, but the map would show there was a river, and they wouldn't try and build something in the middle of it. But this is what seemed to be happening. And so I got very interested in listening to spaces, and that different way of being in a place that comes with listening, because you can't see this river, but if you stand over one of the metal covers where they've inspection chambers for going down and checking on the river, nobody notices them, but if you listen very carefully, especially after rain, you can hear the river passing underneath. And so sound, for me, is often a way of being in an environment
differently, paying attention to something which otherwise you might not notice. So if you're going to really listen to something, you have to stop talking. You have to no language. You have to be listening, and maybe listening to things that are not language, listening to the physical world. And so recording, as you say, is an interest of mine, sort of recording sound, but also listening, because it's a way of making that openness within language, I think, like a window or a gap in language where you don't talk, you listen to something, and it changes your sense of where you are. Çok teşekkürler. Özmen'in bahsettiği boşluk, fiziksel mekan, uzam ya da beyaz sayfanın boşluğu deyince İlhan Berk aklıma geldi. O boş bir beyaz sayfanın ne kadar korkutucu olduğundan söz ederdi sık sık şair için. Şairin sınavı o boş sayfadır derdi. Onu da Zoe'nin sözcükleriyle anmak istedim. Ayrıca Wittgenstein'ın tabii çok sık bildiğimiz dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır sözüyle ilgili lisede öğrencilerimle biz küçük oyunlar oynuyoruz. Onlardan şunu istiyorum. Bir gün boyunca en sık kullandıkları, genel olarak en sık kullandıkları sözcüklerini, listelemelerini istiyorum. Sonrasında kişilik analizi yapıyoruz. En sık kullandığımız sözcükler bize dair nasıl ipuçları verir? Hakikaten aslında dilin biz olduğumuz ya da olduğumuz bizim dile biz haliyle yansıdığı sadece şiirlerde değil, gündelik konuşma dilinde bile var. Bu bağlamda düşünce üretebiliyor olmanın da dil kullanma becerisi ile doğrudan bir bağlantısı var. Evet, şimdi Karin Karakaşlı bakalım bize neler söyleyecek bu konuda. Dili hem düz yazıda hem şiirde ustalıkla kullanan isimlerden bir tanesi. Ben ilk şunu düşündüm, hani şairin dili evi midir denince, şairin evi var mıdır? Hayatta olmuş mudur diye. Çok bir yersiz yurtsuzluk üzerinden tanımlıyorum ben onu genelde. Bir aidiyetsizlik üzerinden, bitmeyen bir memleket arayışı üzerinden belki. Gönüllü çıkılan, kimi zaman da zorla düşülen bir sürgün üzerinden. Ama hani dilin onu en çok zorlayan alanlardan biri olduğu, çok büyük bir mücadele alanı olduğu da kaçınılmaz bir gerçek. O da şundan, müzikte notalarımız var, heykelde işte yoğuracağımız kilimiz var, mermerimiz var, resimde boyalarımız var, kalemlerimiz var. İşte şiire gelince elde dil var. Ama o dille neler yapmıyoruz ki biz? Faşizmi de dil üzerinden inşa ediyorlar. Ölüm emirleri de dille veriliyor. Her gün gündelik hayat kavgalarımız, birbirimizi örseleyişimiz, hırpalayışımız dil üzerinden. Sözle cinayet işlenebiliyor. Linç kampanyaları yürütülebiliyor. Sonra da sen alıyorsun o dille bir şiire varmaya çalışıyorsun. Malzeme bu. Orada da o yüzden ne kadar çok lisan da bilsen aslında o kadar çok birden fazla cephede aynı anda bitmek bilmez bir savaşa dönüşüyor dille halleşmen. Sanki de biraz geriye doğru bir evrim hikayesi gibi. Yazıdan önce söz vardı, sözden önce ses vardı, sesten önce mağara devrinde ünlemler vardı, bir ah vardı, bir oy vardı ve çoğu zaman aslında bir şiir o aha, o oya varmaya çalışıyor gibi geliyor. Bütün o incelikli söz oyunlarıyla aranırken en ilkel olana, en saf olana, halen bozulmamış olana gibi. Çünkü çoğu zaman elimizdeki dil eğer bir derdimiz, samimi bir meramımız varsa onu anlatmaya yetmeyebiliyor ve şiir hiç yalan kaldırmıyor. Dolayısıyla mücadelesi bu anlamda da bitmiyor. Anlam dediğinde o kadar kolay kendini ele vermiyor. İşte bir masaldaki Kaf Dağı'nın ötesinde gibi sen sürekli o gündelik hayatın
engellerini aşarak Bataçık'a o anlamı çoğunlukla elinden alınmaya çalışılanı bulmaya, keşfetmeye, sonra da göstermeye çalışıyorsun gibi. Bir de hoyratlaşmadan, tam tersine şifa vermek için kelimelerin kullanımı, bir annelerimizin o elini birinin üstüne koyması gibi, sözün o şifalandırıcı gücüyle şiiri birleştirmek diye bir şey var. Ben hala şiirin bu hayra dönük yanına çok inanıyorum. Bu da hiçbir araya gelmemiş sözcükleri yan yana yakıştırmayı gerektiriyor. Evet, bir anlamıyla şair bu kadar dille hemhalken tabii ki onun evin en çok bildiği, sürekli dönüp dolaşıp ona geldiği sığınağı. Ama bir yandan da hani bazen ev basar bizi, aileden bunalırız. O noktada o evi alırsan kendin bazen başına yıkarsın. O dört duvarıyla hesaplaşırsın, kendini sokağa, hayata atarsın. Çünkü yeniyle, söylenmemişle, hala belki biricik olanla bir derdin vardır. Bunca binlerce, on binlerce, milyonlarca yıl sonra. Derken bir karıncayı konuşturabilmeyi istersin. Susuşa ses vermek istersin. Ölünün diliyle dile gelesin gelir. Bir bebeği, bir bulutu. Sonu yok. Bir yandan da ama aynı zamanda şiirle olabilecek en muhteşem şekilde zamansız, mekansız, yani şu zaman ve mekan boyutlarını aşarak yolculuğa çıkmak diye bir şeyin vardır. Bir yandan da kendi tarihine ve coğrafyana, insana, canlıya, cana sahip çıkışın, zaman tanıklığı, tarih tanıklığı, toprak tanıklığı yapmak diye bir yükümlülük vardır. Hepsi dilinin maharetine, o dilin ne amaçla kullandığına bakar senin şiir dünyanı oluştururken. O nedenle de belki senin şiir dilin aslında şair olarak en çok sana yabancı kalır tuhaf bir şekilde. En çok senin keşfine muhtaç kalır. Tıpkı insanın kendine en yabancı oluşu gibi. Bazen işte kaybettiğin ve aramadığın bir memleket olur. Evin olmaz belki ama koca bir kainatın olur. Çok teşekkür ederim. Hemen seni dinlerken bir iki yeni soru daha sormak istedim sana. En azından 2 tane. Evden dedin ya, ev zaman zaman da basar, bize kaçmak isteriz. Şiiri sokağa çıkarmalı mıyız? Şairi mi sokağa çıkarmalıyız? Ya da nasıl bir ilişki var? Bir onu merak ediyorum. O konuda sen ne düşünüyorsun? Bir de sözcüklerin göçü olur mu? Senin sözcüklerinin ara ara göçtüğü, gittiği olur mu? Nasıl bakıyorsun? Göç ve sözcük. En son şiir sokağa çıktığında biliyorsunuz fena şeyler olmuştu Gezi döneminde. Şiir sokağa çok yakışıyor. Bana kalsa düşünsenize, yani şu basılı haliyle bizim elimize alışımız ne kadar zamanlık, koca insanlık tarihinin hikayesi. Aslında şiir söylene gelen bir şeydi. Yani onun içine bütün insanlığın tarihi kayıtlıydı, dilden dile. Ozanlar gezgindi, aşurdular, şarkıya daha yakın dururlardı. Zaten şiirin büyüsü de o. Biz yazar kısmısı hani en azından bir miktar müzisyenlere özenenleri şiirle teselli buluruz. O en çok sese de gidendir. Ses de sokakta yankılanır. Yani evin içinde boğulur. O yüzden ben onun yolda, sokakta çok çok seviyorum. O dönüşümünü görmeyi. Yeni bir şeyleri daha sahiplenip çıkınında tekrar evine döndüğünde ve orada biraz damıttığında, demlendiğinde. Bunlar evin işi belki ama hani bütün sesi, sözü, hayatı sokakta topluyor şair.
gibi geliyor bana. Söz ve hani göç diyeceksen, sözcüklerin göçü, en fenası hani sözün küsmesi herhalde. Yani aklıma gelen o. Dil canlı organizma. Küsüyor, uzaklaşıyor. Birdenbire bir anda onu bırakın şiir yazmayı. Böyle kekelemeye başladığınız anda fark ediyorsunuz. Bir saniye, o nereye gitti? Hani böyle su gibi akıyordu bir zaman. Ana dilde de olur. Hiç öyle yabancı dil yetisiyle falan da ilgili değil. O an hissediyorsun, ben bir şeyleri yanlış ettim belki, onu ihmal ettim. Gönlünün alınması, tekrar emek verilmesi gerekiyor diye. Ve insanın tabii göç ve sürgün deneyimiyle de koşut gidiyor. Dilin ve sözün göçü. Biriktiriyor. Acıyı da, kederi de, hasreti de en fazla. Sonra ama bunlara mukabil bulduğun, yerleştirmeye çalıştığın umudu da, bazen şöyle işte seni kolundan tutup kaldıran oluyor, senin kendine hayrın yokken. Bazen çok akışta kendini bırakıp koyvermişsen bir silkeleyip sallayan oluyor. Sana kendini hatırlatan ve hep benim nezdimde o unutulmaması gerekeni, şu anlam neydi? Hani ben neye vardım? Egoları kabarıp şişirmekten değil bahsettiğim ben dünyaları yarattım. Tam tersine, ama ben niye varım? Ne yapsam daha kendimim, ne yapsam daha insanım. Adımı taşıyanım. Ne yapsam bir hayrım var. Ben şiire hiç kötülüğü yakıştıramadığım için şiiri çok iyilikle bağdaştırıyorum. En büyük sınavını bütün o terk edişlerde ve kavuşmalarda sanki iyiliğimiz üzerinden veriyor gibi geliyor. Çok teşekkürler. Şiir yalan kaldırmıyor dedin zaten. Birhan Keskin'in bir dizesi vardır. İnsan olan yerlerim çok ağrıyor diye. İnsan olan yerlerimizin bunca ağrıdığı bir zamanda hakikaten şiire herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem diye düşünüyorum. Son konuşmacımız bu bölümde Tara Skurtu'nun bu konuda neler söyleyeceğini de merakla bekliyorum. Actually, I'm changing the beginning of what I was going to say because the air blew open my book to a quote that my 5-year-old niece said to me on the phone recently. She was talking about angels, and she said, "They live behind your window." And I was thinking, when I saw this, poems kind of live behind our windows. And I think to answer the question, is poetry a home? Then I'm thinking, well, what exactly is a home? And I think, well, there are plural homes, and we always have them, and they're always changing, they're malleable. The body is the most basic home, and when you have struggle with your body, you don't feel like you're at home. In my early 20s, I was very sick, and this is the time when I started writing every day. And I don't write every day in general, but when I was ill, I did. I felt like a foreigner in my own body, and through writing, I made myself another home where anything could happen, where I felt safe and protected. And of course, a home is a house, and sometimes you lose a house. I have a poem about my dad losing a house. He couldn't keep his house, and several years later I went back to visit the house that I grew up in with a friend of mine, and we pulled into the driveway early evening, and the grass was so high, and the house, nobody was living there, and there were so many mosquitoes. So we jumped out of the car and we ran to the door, and you had to go up a set of stairs to get to the front door. And we looked in the window, we were getting bitten by mosquitoes, and we could see all of the things because my dad had a certain amount of time to get the things out of the house,
but he didn't take everything with him. So we saw things like a blanket on the couch and a painting that I had painted in high school that was still sitting, it was on the wall, like a little time capsule in a way. And here I was looking through a window at memories. I think poetry is very much like math, in particular calculus, and I'm thinking of the word asymptote. And I'll reconstruct the definition in terms of how I think about poetry. It's like a word continually approaching a given feeling, but it doesn't meet it at any finite distance. And this is kind of like looking through a window. You're using language. It's the most basic sense of how we use language. We're trying to describe something we feel or think, but we can never do that, but we can get this close. And poetry is always getting that close. And of course, I'm thinking also home as place. I moved from the United States to Romania last year. And in addition to becoming and learning, becoming a part of and learning a new culture, I'm learning a new language all the time. So I'm very limited. And I'm like a child again. I'm making mistakes. I'm being humbled every day. But learning this language is also a home. And learning a new language changes your original language. And it changes your poetry. You start incorporating, it evolves your poetry. And it evolves your sense of home. So to me, I think maybe poetry isn't quite home, but it's how I try to make myself at home in many homes, all the time. Çok teşekkürler. Toplu evler aslında değil mi? Ne kadar ilginçti Taran'ın konuşmasında. Duymaktan çok keyif aldım. Yeni bir dil öğrenmek ile ilgili de çocukluğuma geri götürdü beni dedi ya. Son soru olarak belki onu sorabilirim. I want to ask you, how do you feel after all these years to be again a child when you are learning a new language? This is wonderful. I mean, at first, I was very nervous because I'm in a place where I'm constantly making mistakes, or I have the potential to make all the mistakes. And I can't express myself like I can in my first language. Those of us who speak more than one language, we know this. And we can always, always can be a dangerous word. When learning a language, I find that I can understand it much more than I can speak it, because I'm self-conscious about wanting to speak it properly. And once I got past the self-consciousness, it opened me up, and it created a sense of immediacy. Kind of, it's hard to explain. In a way, when kids are learning language, they're making poetry all the time. Every sentence they say is like a little poem. It creates an anxiety also, because it limits parts of your personality, but it also accentuates other parts of your personality, and it kind of, you're thinking, what are the essential verbs? How do I say exactly what I need and only what I need, because I can't say what I want? I have a poem about anxiety. Do you have the translation? Yes, okay. yes, I have. And Gertrude translated this beautifully for me, and I wanted to thank him for that. And it's called Eclipse. The bird moved when I moved. It was like a clonopin. It slept between my breasts, opened its eyes only when I peeked inside my shirt and let in light.
Taran'ın da söylediği gibi Gökçe Nurçeyi'nin çevirisinden. Tutulma. Ben kıpırdamadıkça kıpırdamıyordu kuş. Bir Xanax kadardı göğüslerimin arasında. Uyudu. Gözlerini açtı. Bakmak için yakamı açtığımda. İçeri ışık kaçınca. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir ya da iki soru alabiliriz eğer soru sormak isteyen var ise. Evet. Merhabalar, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu akşam soruya geçmeden evvel bir anma yapmak istiyorum. Zira bu akşam şair başbakanımız Bülent Ecevit'in 10. yıl dönümü. Bunun yanında Bülent Ecevit şiir görüşlerini anlattığı bir yazısında şöyle diyordu. Bilim adamları felsefecilerden, şairler de felsefecilerden daha özgürdür dili kullanma konusunda. Dili bir eve benzetiyorsak, Ecevit'in bu sözleriyle bunun arasında ciddi bir bağıntı var. Zira biz evde otururken ya da bir ülkede otururken evvela orada özgür olmayı isteriz. Bunun zaman zaman bazen istisnaları oluyor ama neyse. Şiir de bu noktada dilde özgürleşmeyi getirir mi? Biz bir önceki etkinliğimizde imgeyi tartışırken imgenin özgürleşmesini bir noktaya kadar Sayın Tamer ve arkadaşlarından öğrenmiştik. Dilde özgürleşme şairler nezdinde nedir veya nasıl gerçekleşir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Özel bir şairimiz var mıdır sormak istediğiniz yoksa sizlerden? Evet. Açık. Şimdi Bülent Ecevit'i ben de bugün anıyorum. Hatırlattığınıza da sevindim. Şimdi ben şiir yazıyorum. Yani yıllardır yazıyorum. Yani sizin yaşınızdan çok daha fazla yıldır yazıyorum. Ama açık konuşayım, doğrusunu söyleyeyim, gizlemeyeyim. Ben şiir yazıyorum da şiir üzerine, şiir hakkında yazmayı ya da konuşmayı pek beceremiyorum. Bu gerçek. Bunu açıkça söylemek isterim. Yani ben bir takım şeylerden, yani şiir yazarken şunlara dikkat etmeli, şiir yazan şöyle mi yazmalı, böyle mi yazmalı ya da belirli bu işin kuralları var mı, dili nasıl kullanmalı şair, onu özüyle nasıl bağdaştırmalı falan. Bunlar üstüne inanın hiç kafa yormadım, hiç düşünmedim. Yani gayet açık konuşuyorum. Ben oturuyorum, şiirimi nasıl kurmak istiyorsam, yani bir takım şeylere, kurallara ya da bir takım kendi kendime öngördüğüm şeylere, şartlara uymadan oturup yazıyorum. Bu içimin serbestçe bir şeyi oluyor, akışı oluyor, dökülmesi oluyor. Onun için ben gayet açık söylüyorum, beni bağışlayın. Gerçekten bu konular üstünde ben fazla düşünen biri değilim ve onun için de fazla konuşmayı becerebilen biri değilim. Benim işim diyorum, yani kendime göre, yanlış anlamayın, benim işim şiir yazmak diyorum. O da bilmiyorum nasıl yazıyorum. İşte
Keşke herkes sizin gibi konuşmayı beceremese. Evet, son bir soru daha var mıydı az önce görmediğim? Peki, hepinize tekrar teşekkürler. Şairin dili evi midir sorusuna Ülkü Tamer'le, Karin Karakaşlı, Skurtu ve Skoulding'le bir cevap aramaya çalıştık. Sanıyorum soruları daha fazlalaştırdık. Hepinize teşekkürler.